Evet arkadaşlar, koleksiyonumuzu genişletmeye devam ediyoruz. Bugün sizlerle Lego Teknik 42229 numaralı Fast and Furious Mitsubishi C Ellipse modeli inceleyeceğiz arkadaşlar. Lego bu seti bizlere tam 827 parça olarak sunuyor ve gerçekten de gördüğünüz gibi harika bir görüntüye sahip ve bazı teknik özellikleri de var tabii ki de bu aracın arkadaşlar. Şimdi isterseniz çok zaman kaybetmeden setimizin kutusuna hep birlikte göz atalım. Kutunun ön yüzünde Lego bizlere sete ait gerçekten harika bir görsel paylaşmış arkadaşlar. Gördüğünüz üzere detaylarıyla bence gerçekten başarılı bir set olmuş. Kutunun yan yüzüne baktığımızda ise yine araca ait harika bir görseli bizlerle paylaşmışlar ve aracın tekerleğine ait birebir ölçekli bir görseli de bizlerle paylaşmış Lego arkadaşlar. Şöyle kutunun arkasına baktığımızda ise kutunun arkasında yine aracın farklı bir görselini ve burada da araca ait bazı teknik özellikleri bizlerle paylaşmışlar arkadaşlar. Görebiliyorsunuz, hareketli tekerlekler, açılıp kapanabilir bir bagaj ve ön kaput sistemini bizlerle paylaşmış Lego arkadaşlar. Bence teknik detaylarıyla ve bu Fast and Furious serisine ait gerçekten önemli modellerden birisi olması açısından koleksiyona eklemekte fayda olacak setlerden bir tanesi. Tabii ki de merak ediyorum, tamamlandığında nasıl bir setle karşılaşacağız ve görseli nasıl olacak. Bakalım, isterseniz hep birlikte şimdi setimizin kutusunu açalım önce. Sonra hızlandırılmış şekilde yapım aşamalarına geçelim. Kutu açılışından sonra arkadaşlar yapım aşamaları kısmında her poşet tamamlandığında sizlerle detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ve videonun sonunda da setin tamamını ve fonksiyonlarını detaylı bir şekilde göz atıyor olacağız arkadaşlar. Şimdi sizleri kutu açılışı ve yapım aşamalarıyla baş başa bırakıyorum. Videonun sonunda ve aralarda görüşmek üzere. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, şimdi setimizin kutusunu hep birlikte açıyoruz. Bakalım Lego bu 827 parçayı bizlere kutu içerisinde nasıl sunmuş. Arzu ederseniz şimdi hep birlikte kutumuzu açalım ve detaylı bir şekilde içeriğimizi inceleyelim arkadaşlar. Şöyle yavaşça açmaya çalışıyorum kutumuzu. Olabildiğince zarar vermemeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi kutumuzun içerisindeki parçaları tek tek çıkartalım. Naylon poşetler geliyor. Şöyle öncelikle aracın tekerleklerinin, şasisinin ve büyük ihtimalle camın etrafındaki şu görmüş olduğunuz kısımlardaki oluşturacağımız parçalar ayrı bir poşet içerisinde geliyor. Şimdi 5 numara geldi öncelikle. Devam ediyorum. 4 numaralı poşetimiz geldi. 6 numaralı poşetimiz geldi. 1 numaralı poşetimiz. 3 numaralı poşetimiz. Ve 2 numaralı poşetimiz geldi arkadaşlar. Yani bu seti Lego bizlere 6 poşet içerisinde sunmuş. Şöyle görebiliyoruz. 6 tane poşet içerisinde sunmuş. Bir tane de böyle aracın tekerleklerinin olduğu ve yan parçalarının olduğu ve şasisinin olduğu bir paketimiz daha var. Aracımızın yapım kılavuzunu şimdi inceleyelim. Gerçekten güzel bir yapım kılavuzu. Onu da şöyle göstermiş olayım sizlere. Aracın yapım aşamaları ve en sonda da her sette olduğu gibi aracımızın tamamlanmış haline ait bir görseli bizlere sunmuş Lego. Şimdi en can alıcı noktaya geliyoruz arkadaşlar. Sticker setimize. Bakalım Lego bu seti bizlere kaç tane stickerla birlikte sunmuş. Açıyoruz. Evet. Bayağı fazla. Şöyle göstereyim onu da size arkadaşlar. 32 tane sticker olan bir sticker setimiz var. Yine sticker yapıştırmaya başlayacağız. Yine stickerlara doyacağımız bir set olmuş o maalesef. Bu Mitsubishi seti. Yani bence 32-33 tane sticker bu set için fazla arkadaşlar. Yani ortalama diyemeyeceğim. Ortalamanın bir tık üstünde. Çünkü çok fazla parça sayısı olan bir set değil bu. 827 parçayı bir sette bizlere 33 tane sticker sunmuşlar. Bu biraz fazla geldi bana ama yapacak bir şey yok. Şimdi sizden hızlandırılmış şekilde izleyeceği yapım aşamalarına geçelim isterseniz. Yapım aşamaları kısmında da her poşeti tamamladığımızda, yani birinci poşeti tamamladığımızda sizlerle birlikte seti detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. O zamana kadar neleri yaptık? İkinci poşet tamamında aynı şekilde 3, 4, 5, 6 olarak devam edeceğiz ve en sonda da sizler de seti detaylı bir şekilde inceler olacağız arkadaşlar. Şimdi sizlerin hızlandırılmış şekilde yapım aşamaları kısmına geçiyoruz. Sizlere iyi seyirler diliyorum arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, şimdi modelimizin birinci poşetini tamamladık. Birinci poşet tamamlandıktan sonra aracımızın hangi kısımlarını yaptık size onları göstermek istiyorum. Öncelikle ön tekerleklerin bağlanacağı, ön tekerleklere hareket veren direksiyon mekanizmasının yapımına başladık burada arkadaşlar. Büyük ihtimalle bu araç üstüne kadar devam edecek ve araç üzerindeki çubuktan da aracımızın ön tekerleklerini kumanda edebiliyor olacağız. Şöyle isterseniz yakından da göstereyim size mekanizmayı. Burada bir dişli kutumuz var. Ayna mahruti diyoruz biz bunlara aslında. Dikey hareketi yatay harekete çeviren bir dişli grubumuz var. Yine burada da bir mil sayesinde bu hareketi tekerlekleri iletiyor olacağız arkadaşlar. Bu mekanizmanın başlangıcını yaptık bu birinci poşetimizde. Aynı zamanda arka tekerleklerin bağlanacağı kısımları da yaptık arkadaşlar. Onları şöyle göstereyim size. Arka tekerleklerimiz de gelip buraya bağlanacaklar günün sonunda. Aracımızın alt şasisini tamamladık neredeyse arkadaşlar. Şöyle onu da göstermiş olayım size. Aracımızın alt şasisini tamamladık. İşte sağ ve sol marşpiyerler gelip buraya bağlanacaklar. Artık ön tampon buranın üzerinde kurulacaktır. Arka bagaj kısmı da, arka tampon kısmı da bunun üzerine kurulacak ilerleyen poşetlerde arkadaşlar. Birinci poşet sonunda aracımızın görüntüsü, modelimizin görüntüsü bu şekilde. Şimdi arzu ederseniz çok da fazla zaman kaybetmeden ikinci poşette yapım aşamamıza devam edelim. İkinci poşetin sonunda tekrardan sizlerle aracımızın, modelimizin hangi kısımlarını yaptığımızı detaylı bir şekilde inceliyor olacağız arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci poşeti tamamladık. İkinci poşet tamamlandığında aracımızda hangi kısımları yaptık onları sizlere bir göstereyim öncelikle. 4 tane pistona sahip aracımızın motorunu yaptık arkadaşlar. Şöyle biraz basit bir motor tabi, bu bir önceki Dodge Charger modelindeki gibi büyük bir motorumuz yok. Ancak güzel, işlevsel de bir motor. Şöyle göstereyim, sağ tekerlekten hareketini alıyor. Aracın sağ tekerleği döndüğü zaman motor pistonlarımız da hareket ediyor. Ama dediğim gibi çok detaylı değil, basit bir pistonlu motor yapmışlar. Aynı zamanda aracın ön tekerleklerini sağa ve sola kontrol ettiğimiz mekanizmayı bitirdik artık arkadaşlar. Aracımızın üst kısmına kadar geldi. Görüyorsunuz, burası aracımızın tavanı. Buradan aracımızın ön tekerleklerini sağa ve sola hareket ettirebiliyor olacağız arkadaşlar. Aynı şekilde tekerlek kısmındaki mekanizmayı da artık tamamladık. Burayı kapattık yani. Artık bir sonraki paketlerde burası ön kaput ve tampon gelerek kapanacaktır ve bitecektir arkadaşlar. Yine bu poşetle birlikte arkadaşlar aracımızın tavanının da montajını tamamladık. Şöyle yakından göstereyim. Burada 4 tane sticker kullandık. Şunlar sticker parçalar. Aracımızın tavanını da ikinci paketin sonunda tamamlamış olduk. Aynı şekilde şuraya da aracın arka kısmına doğru bagajın direklerini de yapmış olduk ikinci poşette arkadaşlar. İkinci paket tamamlandıktan sonra aracımızın görseli bu şekilde arkadaşlar. Onu da sizlere göstereyim. İkinci poşet tamamlandığında aracımızın görseli bu şekilde.
İsterseniz çok fazla zaman kaybetmeden biz şimdi aracımızın 3. paketini yapmaya başlayalım. 3. poşetin sonunda sizlerle tekrar birlikte olacağız. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi 3. poşeti tamamladık. 3. poşet tamamlandıktan sonra aracımızın görseli şu şekilde. Göstereyim sizlere. Arka tamponlar. Şöyle bir de sağ tarafından göstereyim arabayı size. Evet, 3. poşet tamamlandığında aracımızın görseli bu şekilde oldu. 3. poşette nereleri yaptık? Şimdi birazcık onlardan bahsedeyim sizlere. 3. poşette artık aracın arka tamponlarını, şu çamurlukların arka kısımlarını yaptık. Yine aracın çamurluklarını ve çamurlukların üst kısmındaki bölümleri yapmaya başladık. Sağ ve sol tarafta, iki tarafta da bu bölümleri tamamladık arkadaşlar. Yine şu marşpiyerler bu poşette yapılmaya başlandı. Artık ufak ufak aracımızı bitiriyoruz. Zaten teknik olarak daha fazla yapacağımız bir fonksiyon kısmı kalmadı bence. İşte sadece kapılar gelecektir. Bagaj ve kaput, bunlar aşılıyorsa eğer bunların yapımını tamamlayacağız diğer paketlerde. 3. poşet tamamlandığında aracımızın görseli de bu şekilde arkadaşlar. Şöyle arkasından da bir göstereyim size. Dediğim gibi artık bagaj kısmının yan taraflarını tamamen yaptık. Şimdi biz 4. poşette aracımızın yapımına devam ediyoruz. Sizler de hızlandırılmış şekilde izleyeceksiniz. Sonrasında 4. poşet tamamlandıktan sonra tekrar sizlerle aracımızın o anki görüntüsünü inceliyor olacağız arkadaşlar. İyi seyirler, görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şimdi 4. poşetimizi de tamamladık. 4. poşet tamamlandıktan sonra aracımızın görüntüsü bu şekilde. Aracımızın 4. poşette kapılarını yaptık arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Açılabilir. Sağ ve sol kapının yapımını tamamladık 4. poşet sırasında. Aynı zamanda kabin içerisini, yani şöyle göstermeye çalışayım onu da size. Aracın kabin içerisinin koltuklarını ve direksiyonunu da 4. poşette tamamlamış bulunduk arkadaşlar. 4. poşet tamamlandıktan sonra dediğim gibi aracımızın görseli bu şekilde. Kabin, sağ ve sol kapılar ve ön konsol ağırlıklı bir yapım aşaması oldu bu
pakette. Şimdi biz 5. poşetle yapımımıza devam ediyor olacağız. 5. poşetin sonunda tekrardan sizlerle aracımızın son halini birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şimdi 5. poşeti tamamladık. 5. poşet tamamlandıktan sonra aracımız artık tamamıyla şekil almaya başladı. Zaten siz de net bir şekilde göreceksiniz. Aracın artık arka kısmını neredeyse tamamen bitirdik diyebilirim. Şöyle göstereyim, öncelikle arka tampon kısmını tamamen yaptık arkadaşlar. Burada harika bir Fast and Furious yazımız var. Bu baskılı olarak gelmiyor. Sticker olarak yapıştırıyoruz. Yine bu arka far detayları gerçekten bence çok güzel oldu şuralar. Ve tamponu ve egzozunu da değişik de güzel de bir egzoz yapmışlar arabaya. Bu pakette tamamladık. Ancak bu poşette yaptığımız sadece arka tamponumuz değil. Bu ön cam ve arka camdan arkaya kadar devam eden üst panelin de montajını tamamlamış olduk burada. Aynı şekilde sağ tarafında da tamamladık o panelin yapımını. Ama buradaki en güzel detay bence bu arkadaki spoilerımız tabii ki de. Şöyle göstereyim size yandan, daha güzel göreceksiniz. Bagajla birlikte açılıp kapanabilen de bir ve görsel olarak bence gerçekten başarılı bir spoilerımız var aracın arkasında arkadaşlar. Bence çok başarılı, gayet de güzel oldu. Şöyle aracın arkadan görüntüsünü size biraz daha göstermeye çalışayım. Gerçekten güzel, şık ve koleksiyonda, rafta güzel duracak bir model olmaya başladı artık. Büyük ihtimalle artık son pakette de aracımızın ön kısmını tamamlayıp yapımımızı sonlandıracağız arkadaşlar. Şimdi sizlerle isterseniz 6. poşetin yapımına geçelim. 6. poşetten sonra da detaylı bir şekilde modelimizi inceleyeceğiz arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum.
Evet arkadaşlar, setimizi tamamladık. Umarım yapım aşamaları kısmını ve aralardaki detaylı incelemeleri de beğenmişsinizdir. Şimdi sizlerle setimize göz atmak istiyorum arkadaşlar. Gerçekten tamamlandığında harika bir görsele sahip bir modelimiz oldu. Şöyle göstereyim modeli sizlere. Yandan görüntüsü bu şekilde. Önden görüntümüz bu şekilde. Setimizin arkadan görüntüsü bu şekilde. Üstten görüntümüz bu şekilde. Ve setin alt kısmını, alttan görüntüsü de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi teknik detaylarına geçelim. Sadece tabii ki de bu bir Fast and Furious arabası değil. Bu bir Lego teknik seti. Yani teknik detayları da bulunduran bir set arkadaşlar. Öncelikle aracımızın ön tekerleklerini üzerinde bulunan bu nut vasıtasıyla hareket ettirebiliyoruz. Şöyle göstereyim sizlere hemen. Bu şekilde aracımızın ön tekerleklerini hareket ettirebiliyoruz arkadaşlar. Bir başka detayımız, aracımızın ön kapıları bu şekilde sağ ve sol kapısını açıp kapatabiliyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde ön kaputu da bu şekilde açabiliyoruz. Açtığımızda içerisinde 4 silindirli bir motorumuz var arkadaşlar. Bu 4 silindirli motorda sağ tekeri çevirdiğimiz zaman hareket alıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim, pistonlarımızın hareketini görebiliyorsunuz. Arka tekerleklere bağlamamışlar. Önden çekişli bir araç diye düşünelim. Sağ tekerleğe bağlı motorumuz. Sağ tekerleği çevirdiğimiz zaman pistonların hareketini görebilirsiniz arkadaşlar. Bu da bir diğer fonksiyonumuz. En güzel detay ve gerçekten görsel olarak da harika durduğunu ben düşünüyorum. Şu arka spoiler kısmı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gerçekten harika bir spoilerımız var. Ve güzel olan taraf, spoiler'ı açtığımız zaman bagajımız da açılıyor. Bagaja bağlı tamamıyla spoiler. Bu şekilde açılıp kapanan bir spoilerımız var arkadaşlar. Zaten bagajımız da dışarıdan şöyle görebiliyorsunuz iç kısmını. Bagajımızın içinde de Fast and Furious seti olduğunu bizlere tamamıyla hissettiren 2 adet NOS tüpümüz var arkadaşlar. Şöyle onları da size yakından göstereyim. Gerçekten detaylı, güzel bir set olmuş. Süspansiyon yok. Bu modellerde olmuyor biliyorsunuz süspansiyon sistemi. Bunun bir üst modellerinde, daha büyük modellerinde süspansiyon sisteminde koyuyor Lego. Ancak bu modellerde genellikle süspansiyon sistemi olmuyor. Bu sette de yok. Aracın kokpiti de gerçekten detaylı bir kokpiti var. Şöyle göstereyim sizlere. Ancak direksiyondan hareket almıyor öncelikle. Onu söyleyeyim size. Sadece bu aracın üzerindeki nut vasıtasıyla tekerlekleri kontrol edebiliyorsunuz. Araç gerçekten bence çok başarılı detaylara sahip. Dediğim gibi spoiler'a zaten hayran kaldım ve aracın arka görüntüsünü de şöyle göstereyim. Gerçekten gerçek araca, yani filmdeki araca çok benzer yapmışlar. Önden görüntüsümüz de bu şekilde. Yan taraftan da görüntümüz bu şekilde. Yani bence Fast and Furious seviyorsanız ve Lego teknik setlerinde koleksiyonunuza ekliyorsanız bu set kaçırmamanız gereken setlerden bir tanesi. Ben genellikle bu boyuttaki setlerin hepsini almıyorum arkadaşlar. Sadece hoşuma gidenleri alıyorum. Ve bu da gerçekten hoşuma gitmişti. Ve aldığıma da yaptıktan sonra seti değen bir set oldu arkadaşlar. Set 827 parçadan oluşuyor ve gerçekten yapım aşamaları da çok sıkıcı değil. Hatta bence gayet de başarılı ve sürükleyici bir yapım aşaması var setin. Çünkü yaptıkça ortaya çıkan görsel gerçekten sizi bir sonraki aşamaya da geçmek için itekliyor bence. Ve bu da gerçekten başarılı olmuş. Yani benim yapım aşamaları kısmı hakkında da söyleyeceğim negatif bir şey yok. Evet, yapım aşamaları kısmıyla alakalı söyleyeceğim negatif bir şey yok. Ancak bu setle alakalı bence en negatif şey bu. 33 tane sticker'dan oluşan sticker seti. Ya bu işte bu işi çözmesi lazım artık bence Lego'nun. Bilmiyorum, sticker yapıştırmayı çok seven insanlar da vardır belki. Ancak ben şahsen sticker işinden nefret ediyorum arkadaşlar. Çünkü bunların bir de gerçekten muntazam şekilde yerleştirmeniz gerekiyor. Çünkü sonunda ortaya çıkan görsel kötü olabiliyor. Onun için bu setteki benim en sevmediğim şeylerden bir tanesi sadece ve sadece bu diyebilirim. O da sticker sayısı arkadaşlar. Set kutu içerisinde bir tane de yapım kılavuzuyla birlikte geliyor. Şık bir yapım kılavuzu. Şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar. Toplamda bakalım kaç sayfaymış. Evet, 198 sayfadan oluşan bir yapım kılavuzumuz var arkadaşlar. Yapım kılavuzunun sonunda da şöyle setimizin tamamlanmış haline ait de görselleri de bulabilirsiniz. Bence Fast and Furious ve Lego teknik hayranlarının koleksiyonunda mutlaka bulundurması gereken setlerden biri arkadaşlar. Dediğim gibi sticker sayısı haricinde de setle alakalı benim negatif bir düşüncem yok açıkçası. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basarak bizleri daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlarsınız ve bizleri çok memnun edersiniz. Bu video hakkındaki ve diğer videolarımız hakkındaki yorumlarınızı da bizlerle yorumlar kısmında paylaşırsanız çok memnun oluruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.